Ay ışığı yatağımın ayak ucuna vuruyor ve büyük, parlak, yassı bir taş gibi duruyor orada. Dolunayın şekli küçülmeye ve sağ tarafı yaşlanmaya yüz tutmuş bir çehrenin önce bir yanağının kırışıp çökmesi gibi yok olmaya başladığı zaman, işte gecenin böyle vakitlerinde yoğun, ıstırap dolu bir tedirginlik beni ele geçiriyor. Uyumuyor, uyanamıyorum. Yarı rüya alemindeyken ruhumda farklı renk ve berraklıktaki akıntıların birbirine karışması gibi yaşadıklarım, okuduklarım, duyduklarımla karışıyor. Uzanmadan önce Gautama Buddha'nın hayatıyla ilgili bir şeyler okumuştum. Ve şu cümle binlerce farklı şekilde sürekli yeni baştan aklımdan geçiyordu. Bir karga bir parçaya benzeyen bir taşa doğru uçtu ve şöyle geçirdi içinden. Belki de lezzetli bir şeydir. Karga orada lezzetli hiçbir şey bulamayınca uçup gitti. İşte taşa yanaşan o karga gibi biz ayartıcılar çilelik otomadan aldığımız hazzı kaybettiğimiz için onu terk ediyoruz. Bir parça yağa benzeyen taş imgesi kafamda korkunç boyutlara ulaşıyor. Kurumuş bir nehir yatağından geçiyor. Pürüzsüz çakıl taşları topluyorum. Üstüne düşünüp de hiçbir şey çıkaramadığım pırıltılı tozlarla bulanmış grimsi taşlar. Sonra bir çocuğun taştan karınları, şişik, benekli semenderler yaratma teşebbüslerini andıran, kükürt sarısı benekli olan siyah taşlar. Sonra onları uzaklara fırlatmak istiyorum. Bu çakıl taşlarını ama sürekli elimden düşüyorlar. Onları görüş alanımın dışına süremiyorum. Vaktiyle hayatımda bir rol oynamış bütün taşlar çevremde beliriyor. Bazıları kumdan ışığa çıkacağım diye ağır ağır cebelleşiyor. Sular çekilince arduvaz rengi kocaman pavruvarların yaptığı gibi ve sanki dikkatimi kendilerine çekmek, bana son derece önemli şeyler söylemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ciğerleri ise bitkin, güçsüz, çukurlarına geri düşüyor. Dile gelmekten vazgeçiyorlar. Bazen bu yarı rüya halini alacakaranlığından sıyrılıyor. Bir an için yine battaniyemin kabarık, ayak ucuna büyük, parlak, yassı bir taş gibi duran ay ışığını görüyorum. Sonra bir kez daha körü körüne kaybolan bilincimin peşine takılıp panikle bana eziyet eden o taşı arıyorum. Anılarımın enkazının arasında bir yerde saklanmış olması gereken bir parça yağa benzeyen o taşı. Bir zamanlar yanında toprağa uzanan bir yağmur olduğunu hayal ediyorum. Geniş bir açıyla bükülmüş, kenarları pas tutmuş bir oluk ve inatla ürken zihnimi kandıracak, ona ninni söyleyip uyuyacak. Böyle bir resim canlandırmaya zorluyorum kendimi. Başaramıyorum. İçimde ayak direyen bir ses aptalca bir ısrarcılıkla, rüzgarlı bir havada düzenli aralıklarla duvara çarpıp duran bir pencere kanadının yorulmazlığıyla sürekli aynı şeyi söylüyor. Onun bambaşka bir şey olduğunu, yağa benzeyen taş olmadığını ve bu sesten kurtulamıyorum. Bunun hiç de önemli bir şey olmadığını söyleyip 100 kez itiraz edince bir süreliğine susuyor. Ama sonra fark ettirmeden yeniden uyanıp inatla yeni baştan başlıyor. Tamam haklısın. Ama bir parça yağa benzeyen taş değil. Yavaş katlanılamaz bir çaresizlik hissi beni ele geçirmeye başlıyor. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ben mi kendi rızamla direnmekten vazgeçtim? Yoksa bana baskın gelip ağzıma mı tıkadı düşüncelerim? Tek bildiğim, bedenim yatağa uzanmış uyuyor ve duygularım ayrılmış ondan. Artık ona bağlı değiller. Şu ben de kim diye soracak oluyorum aniden ama artık soru sorabilecek bir organım olmadığını hatırlıyorum. Sonra korkuyorum. Şu aptal ses yine uyanacak. Taş veya hakkındaki sonsuz sorgulamasına yeniden başlayacak. Sırtımı dönüyorum.